Görevimizde tüm bu bilgi yığınını senin için damıtıp bu dominant zaferin ardındaki asıl hikayeyi ortaya çıkarmak. Çünkü bu sadece bir skor değildi, değil mi? Kesinlikle değildi. Maç öncesi bayağı ciddi bir endişe havası vardı yani. Olmaz mı? İşte bu yüzden bu bölümdeki amacımız skoru tekrar etmek değil de o skorun şifrelerini çözmek. Hani korkuyla gidilen bir deplasman nasıl bir gövde gösterisine dönüştü? Aynen. Talisca'nın o performansı sadece bireysel bir patlama mıydı? Yoksa taktiksel bir planın mükemmel bir sonucu muydu? İşte tüm bu kaynakları kullanarak bu soruların cevaplarını arayacağız. Harika. O zaman hemen o maç öncesi atmosferden başlayalım. Kaynakların neredeyse tamamı aynı noktada birleşiyor. Bu korkulan bir deplasmandı. Evet, evet. Yorumcuların dilinde hep şey var. Tipik, zorlu bir kuzey deplasmanı. Tabii. Üstüne üstlük sahanın durumu için kullanılan tabir inanılmaz. Bataklıktan hallice, tarla gibi bir zemin. Aman aman o zemin. Buna bir de Asensio ve Semedo gibi kilit oyuncuların eksikliğini ekleyince tablo pek parlak görünmüyordu açıkçası. Kesinlikle görünmüyordu. Hatta rakip Brann'ın iç sahadaki istatistikleri de hani yabana atılır gibi değildi. Yani bütün veriler bir araya geldiğinde Fenerbahçe'yi zor bir 90 dakikanın beklediği konusunda genel bir fikir birliği vardı. Doğru. Fakat işin ilginç tarafı şu ki, maçın başlama düdüğüyle birlikte Fenerbahçe bu endişelerin hiçbirini bir saniye bile bize hissettirmedi. Hiç hissettirmedi. Sanki o kötü zeminde değil de halı sahada oynuyor gibiydiler. İşte bu çok kritik bir nokta. Kaynaklardaki ortak görüş kalite farkının maçın her anında hissedildiği yönünde. Hatta öyle ki maç 11'e 11 devam etseydi bile Fenerbahçe muhtemelen 2-0 veya 3-1 kazanırdı deniyor. Ben de katılıyorum o yoruma. Bu özgüvenin kaynağı neydi sence? Sadece oyuncu kalitesi mi yoksa teknik bir hazırlık mı vardı arkasında? Bence ikisinin birleşimi, ancak o dominant başlangıcı somutlaştıran iki tane kırılma anı var. İlki henüz 5. dakikada gelen o inanılmaz Kerem Aktürkoğlu golü. Ah, o gol. Sadece estetiğiyle değil, zamanlamasıyla da maçı başka bir boyuta taşıdı. Evet, yorumcuların kepçeleme dediği acayip bir teknik beceri gerektiren bir vuruş. Ama Neospor'daki bir analizde Önder Özen'in altını çizdiği bir detay var ki golün güzelliğini daha da anlamlı kılıyor. Neymiş o? Golden hemen önce kaleci Ederson da dahil olmak üzere tam 9 farklı Fenerbahçeli oyuncu topa dokunmuş. Vay be. Yani bu tesadüfi bir anlık parlamadan ziyade son derece organize, sabırla hazırlanmış bir atağın finali aslında. Bu da takımın ne kadar sakin ve planlı olduğunun bir kanıtı. Bu sakinlik de rakibi paniğe sürükledi doğal olarak ve o panikte bizi ikinci kırılma anına 18. dakikadaki kırmızı karta getiriyor. Tam bir kehanet gibi değil mi? Aynen. Voleydeki yorumcuların maç öncesi analizleri burada adeta bir kehanete dönüşmüş. Brann'ın 26 numaralı oyuncusu için potansiyel bir el bombası her an patlayabilir yorumunu yapmışlar. Ve patladı. Ve tam da dedikleri gibi oldu. O oyuncu belki de erken golün yarattığı şokla En-Nesyri'ye yaptığı o kontrolsüz müdahaleyle takımını 10 kişi bıraktı. O golden sonra Bran'ın gardı düştü zaten, çok belliydi. Ama burada Fenerbahçe'nin tavrı da çok önemli. Biliyorsun bazen takımlar 10 kişi kalmış rakibe karşı bir rehavete kapılır. Evet, tempoyu düşürür. Aynen, maçı rölantiye alır. Ama kaynaklarda altı çizilen nokta Fenerbahçe'nin tam tersini yaptı. İkinci ve üçüncü golleri de bularak Bran'ın maça tutunma umudunu tamamen yok ettiler. Kullanılan ifade çok çarpıcıydı. Hangisi? Sayısal üstünlüğü rakibin iliklerine kadar hissettirdiler. Çok doğru bir tanım. Bu da bizi o üstünlüğü skora en net şekilde yansıtan isme, yani gecenin mutlak kahramanı Talisca'ya getiriyor. Talisca. Yaptığı hat-trick için kaynaklarda tik bir tanım var. Perfect hat-trick, yani sağ ayak, sol ayak ve kafayla atılan goller. Bu bir forvetin ulaşabileceği en estetik zirvelerden biri. Voleydeki bir yorumcunun ifadesi çok hoşuma gitti. Maçın o kadar yıldızıydı ki sanki bütün golleri Talisca atmış gibi bir his bıraktı. Bıraktı Dalla, gerçekten öyleydi. Özellikle o ikinci goldeki göğüs kontrolü ve hiç bekletmeden sol ayağıyla köşeye bırakışı. Yani dünya standartlarında bir bitiricilik.
4. golde de Levent Mercan'ın ortasına bir santrfor gibi koşu yapıp kafayı vurması var. İşte ona tam bir Talisca vuruşu diyorlar. Aynen öyle. Burada asıl büyüleyici olan detay bence Talisca'nın bu performansının ardındaki taktiksel yapı. Kaynaklarda çok net bir şekilde şu vurgulanıyor. Talisca'dan ağır defansif görevler, sürekli pres yapması falan istenmediğinde ne kadar temiz, ne kadar berrak ve ne kadar ölümcül bir oyuncu olduğu ortaya çıkıyor. Ve burada da o meşhur benzetme yapılıyor, Alex de Souza. Kesinlikle. Bu benzetme çok dikkat çekici. Yani deniyor ki, Talisca'dan Alex gibi tam verim almak istiyorsanız, onun arkasında kendilerini tabiri caizse Talisca'ya feda edecek. Onun yerine de koşacak. Aynen, onun koşu mesafesini de kapatacak 2 tane canavar gibi 6 numara oynatmalısınız. Sen ofansif yaratıcılığına odaklan, gerisini biz hallederiz diyen bir kurgu. Tam olarak bu. Ve bu maçtaki ısı haritasına, ortalama pozisyonuna bakıldığında da bunu görüyoruz zaten. Talisca kağıt üstünde 10 numara gibi görünse de pozisyon olarak santrafor En-Nesyri'nin yanında, hatta bazen önünde. Yani bir oyun kurucudan çok bir bitirici. Net bir bitirici olarak konumlandırıldığını gösteriyor. Peki, burada sana bir soru sormak istiyorum. Bu Alex modeli kulağa çok hoş geliyor ama sence Süper Lig'de özellikle de hani o otobüsü çeken Anadolu takımlarına karşı ne kadar sürdürülebilir? Güzel soru. Yani savunma yapmayan bir oyuncuyla oynamak bir lüks değil midir günümüz futbolunda? İşte Tedesco'nun felsefesi ve farkı tam da bu noktada devreye giriyor. Tedesco'nun yaklaşımıyla bu bir lüks değil, rasyonel bir strateji haline geliyor. Nasıl yani? Hocanın kaynaklarda sürekli altı çizilen bir özelliği var. Bahane üretmemesi, kendi kurmadığı bir kadro, eksik oyuncular, kötü zemin, hiçbirinden şikayet etmiyor. Hatta kendi sözü hatırlatılıyor. Ben hiçbir zaman ağlamıyorum. Doğru, doğru. Bu felsefeyi Talisca'ya uyarlarsak, Tedesco adeta şunu diyor: elimdeki en büyük silah Talisca. Onu savunma angaryasıyla yıpratıp verimini düşürmek yerine, onun etrafında ona bu özgürlüğü sağlayacak bir sistem kurarım. Yani bahanenin arkasına sığınmak yerine çözüm üretiyor. Tam olarak bu. Fred ve İsmail gibi iki dinamo varken Talisca'ya bu özgürlüğü tanımak bir lüks değil, akıllı bir yatırımdır. Çok iyi bir bağlantı kurdun. Yani Tedesco'nun genel felsefesi sahadaki spesifik taktik kararlarını da şekillendiriyor. Peki Talisca'nın bu kadar rahat bitirici olabilmesi için birilerinin de o kilitli kapıları açması, o ilk kıvılcımı çakması gerekiyor. Sanırım o gece bu göreve son zamanlarda çok eleştirilmesine rağmen Kerem Aktürkoğlu üstlendi. Hem de ne üstlenmek. O gol sadece skoru 1-0 yapmadı, Bran'ın tüm maç planını ve psikolojisini de yerle bir etti. Tuzla buz etti resmen. Aynen. Son dönemde aldığı onca eleştiriye, üzerine binen o ağır baskıya rağmen o kadar dar bir açıdan o zor vuruşu deneme cüreti göstermesi, kaynaklardaki ortak yorumla korkunç bir özgüvenin işareti. Gol muhteşemdi, buna kimsenin bir itirazı yok. Ama Evet, bir aması var. kaynaklarda Kerem'in maçın geneline yayılan performansı ile ilgili ciddi fikir ayrılıkları var. Bir grup yorumcu, o gole rağmen Kerem'in maçın geri kalanında standartının altında kaldığını, hatta oyunun bazı bölümlerinde çok kaybolduğunu iddia ediyor. Sence bu adil bir eleştiri mi? Yani bu kaybolma yorumuna ben de kaynaklardaki diğer görüş gibi biraz temkinli yaklaşıyorum. O yorumu yapanlar, Kerem'den sürekli adam eksiltmesini, sürekli risk almasını bekliyor olabilir. Beklenti o yönde genelde. Ama diğer ve bence daha makul olan görüş şu: Kerem o gece akıllı oynadı. O bozuk zeminde sürekli dribling denese belki de onlarca top kaybı yapacaktı. Bunun yerine daha basit oynadı, topu ayağında tuttu, pas bağlantılarına katıldı ve enerjisini doğru anlara sakladı. Yani diyorsun ki bazen en akıllı oyun, en gösterişsiz oyundur. Aynen öyle. Tedesco'nun da ondan tam olarak bunu istediğini düşünüyorum. Ama bu bir çelişki değil mi Fenerbahçe taraftarı veya genel olarak futbol izleyicisi? Kerem gibi bir oyuncudan basit oyunu değil, o fark yaratan, kilidi açan hareketleri bekliyor. Basit oynamak bir nevi sorumluluktan kaçmak olarak da yorumlanamaz mı? Yorumlanabilir, tabii ki yorumlanabilir. Ama burada yine Tedesco faktörü devreye giriyor. Teknik direktörün oyuncusuna olan güveni.
medyanın ve taraftarın yarattığı o baskı dalgasına kapılıp Kerem'i kenara alabilirdi. Ama o, oyuncusuna sahip çıkmaya devam etti. Bu çok değerli bir şey. Çok. Bu tavır, ben senin anlık performansınla değil, potansiyelinle ilgileniyorum. O potansiyel bir gün mutlaka ortaya çıkacak ve ben o günü sabırla bekleyeceğim demektir. Bu, bir oyuncu için paha biçilmez bir psikolojik destek. Kenar yönetiminden bahsetmişken, Tedesco'nun cezalı olduğu bu maçta kulübede Zeki Murat Göle vardı. Kaynaklarda onunla ilgili de çok sempatik yorumlar yer alıyor. Evet, gördüm. Şakayla karışık, Göle'nin takımın başındaki 2 maçta 2 galibiyetlik o %100'lük serisine dikkat çekiliyor. Evet, o tatlı bir espri. Ama şakanın ötesinde bu durum takım içindeki uyumu ve hiyerarşinin ne kadar sağlıklı işlediğini gösteriyor. Kesinlikle. Tedesco'sundan malzemecisine kadar herkesin aynı hedefe kilitlendiği bir yapı var. Tedesco'nun daha önceki bir maçta Zeki Hoca'yı tribünlere alkışlatması gibi küçük ama anlamlı jestler. Bunlar ekip ruhunun en güzel kanıtı. Zaten kaynaklarda Göle için kullanılan Fenerbahçe'nin neferi tanımı her şeyi özetliyor bence. Aynen öyle. Görev neyse onu en iyi şekilde yapan sadık bir profesyonel. Tüm bu pozitif hava doğal olarak hedefleri de büyütüyor. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe için Avrupa'da yeni ve daha iddialı bir hedef belirginleşti. Grubu ilk 8'de bitirip bir sonraki turu maç yapmadan geçmek, artık bu bir hayal değil, gerçekçi bir hedef olarak konuşuluyor. Evet, maç sonu röportajlarında hem Fred'in hem de Zeki Murat Görel'in bunu dile getirmesi de takımın bu hedefe ne kadar inandığını gösteriyor. Matematiksel olarak da bu mümkün. Fenerbahçe'nin önünde 2 maç var. İçeride Aston Villa ve deplasmanda Steaua Bükreş. Yorumcuların yaptığı hesaba göre bu 2 maçtan alınacak 4 puan, yani toplamda 15 puana ulaşmak, ilk 8 için büyük ihtimalle yeterli olacak. Özellikle iç sahadaki Aston Villa maçı bu hedefin kaderini belirleyecek gibi duruyor. Kritik maç o olacak, evet. Peki tüm bunların toplamdaki anlamı ne? Bu galibiyet sadece bir 3 puan ve tur hedefi güncellemesi değil, aynı zamanda Ocak ayındaki transfer dönemi içinde bir yol haritası çizdi sanırım. Kesinlikle. Güçlü yönler kadar eksik bölgelerde bir kez daha netleşti. Özellikle forvet hattı çok konuşuluyor. Evet, bu çok ilginç bir tezat. Takımın 4 gol attığı bir maçın ardından en çok eleştirilen isim santrfor En-Nesyri oldu. Hatta Kontraspor'daki bir yorumda onun için çok sert bir ifade var. Neydi o? Bu maçta bile kötü olmayı nasıl başardı? O kadar yani. Yani bu oyuncunun takıma ne kadar uyumsuz olduğunun altını çizen bir yorum bence. Gerçekten de Fenerbahçe'nin oyun yapısına uymadığı çok açık. Kaynaklarda sıklıkla sırtı dönük oynayabilen, top saklayabilen, arkadaşlarına duvar olabilen, Farklı bir profil lazım. evet, pas bağlantılarına katılan farklı bir santrfor tipine ihtiyaç olduğu dile getiriliyor. Hatta Now Spor'daki bir analizde bu profile uygun olarak Sörloth ismi de zikrediliyor. Forvet ihtiyacı çok bariz ama bununla sınırlı değil. Takımın hücumdaki yaratıcılığını ve pas kalitesini arttıracak teknik bir orta saha oyuncusu ve özellikle savunmanın sol tarafını güçlendirecek bir sol bek transferinin de gerekli olduğu vurgulanıyor. Yani bu galibiyetin rehavetine kapılmamak lazım. Kesinlikle bu eksiklerin üzerine gidilmesi gerektiği konusunda yorumcular hemfikir. Toparlayacak olursak Fenerbahçe için Norveç gecesi skordan çok daha fazlasını ifade eden bir dönüm noktası gibiydi. Takımın taktiksel esnekliğini, Talisca gibi özel bir silahın doğru kullanıldığında nedenli yıkıcı olabileceğini, Ve Tedesco'nun o bahane yok, çözüm var felsefesinin tüm takıma nasıl sirayet ettiğini gösteren bir manifesto niteliğindeydi. çok güzel özetledin. Ve taktiksel olarak nasıl dimdik ayakta kalabildiğinin, bir yıldız oyuncunun potansiyelinin nasıl maksimize edilebileceğinin, Ve bir liderin pozitif yaklaşımının tüm organizasyonu nasıl yukarı çektiğinin bir vaka analizi. aynen öyle. O halde zihninde canlanan son bir düşünceyle bitirelim. Bu galibiyetin bize öğrettiklerinden sonra aklında kalan en önemli soru ne olur? Aklımdaki asıl soru şu: Fenerbahçe, Avrupa'da sergilediği bu üretken ve dominant oyunu, Süper Lig'de o kapalı, otobüs çeken savunmalara karşı ne kadar tekrarlayabilir? En büyük soru işareti bu zaten.
Daha da önemlisi, bu maçta kusursuz işleyen o Talisca'ya özgürlük formülü, sakatlıktan döndüğünde Asensio gibi ikinci bir yaratıcı ve dominant karakterli beyinle birleştiğinde bir avantaja mı, Yoksa tatlı bir zehire mi dönüşecek? Evet, takım savunmasını çökertecek tatlı bir zehire mi dönüşecek? Tedesco'nun belki de en büyük sınavı bu iki büyük yeteneği aynı anda sahada verimli kullanmanın ve takım dengesini korumanın formülünü bulmak olacak. İşte önümüzdeki haftaların en büyük merak konusu bence bu.